Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kardeşimin yıllardan beri yaptığı ve çok severek tükettikleri zeytin tariflerinden 3 günde kaynar suda zeytin nasıl tatlanır tarifini paylaşacağım. Duyduğum zaman ben de gerçekten çok şaşırmıştım ama denedim. Gerçekten de zeytin 3 günde tatlanmaya başlıyor ve en geç 5 gün ve 1 hafta aralığında soframıza geliyor. Şimdi yapmaya geçiyorum. Burada 1 kilo kadar zeytinim var. Önce zeytinlerimin içerisindeki çöplerini, ölü yapraklarını temizledim. Ezik, çürük ve bereli olanlarını da aldım. Çok yumuşak olanlarını koymuyorum arkadaşlar. Buna zeytin alırken dikkat edin. Zeytinlerimiz diri ve canlı olsunlar. Çünkü kaynar suya batıracağız. Zeytinlerimi önce 3-4 su yıkadım. Sularını süzdürdükten sonra da kaynatma işlemine geçiyorum. Tencereme bir miktar su koydum. Ocağımın da altını yakıyorum. Kevgirimin rahat girmesi için birazcık suyu bol kullandım. Bu suyu kaynamaya bırakacağım. Zeytinlerimi de şöyle bir süzgecin üzerine alıyorum. Suyum çok güzel fokur fokur kaynamaya başladı. Kaynayan tencereme süzgecimi koyuyorum. Kullandığımız tencere zeytinlerimizi kapatması lazım. Bu zeytinleri böyle kaynar suda 20 saniye kadar tutacağım. Zeytinleri hafif ısıtıyoruz. Sularının iyi süzülmesi için tekrar kevgire alıyorum. Zeytinimden bir miktar daha alıyorum. Ve tenceremin içerisine oturtuyorum. 20 saniye kadar tutacağım. ...20 saniye beklettiğim zeytinlerimi süzgecime alıyorum. İçine kaçanları da topluyorum. Kalan zeytinimi de ilave ediyorum. 20 saniye beklettiğim zeytinimi tekrar süzgecime alıyorum. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Burada zeytinimin sularının iyi süzülmesini bekleyeceğim. Ondan sonra da tuzlama aşamasına geçeceğim. Şöyle bakıyorum, zeytinler hafif yumuşama yönüne doğru gitmişler. Hafif acımtırak seviyorsanız bu zeytin 2 günde yenme kıvamına geliyor. Ama biraz tatlı isterseniz herhalde bir 4-5 gün beklememiz gerekiyor. Zeytinlerimi kuruttum. Şöyle bir tencereme altına tuz serpiyorum. Şimdi zeytinlerimi bu tuzun içerisine dolduruyorum. Hatta arasına da serpiyorum. Burada tuzun miktarı yok arkadaşlar. Çünkü tuz tarifimde tuz zeytini sıktığı için asla zeytine işlemiyor. Sadece zeytinin suyunu dışarıya salmasını sağlıyor. Hatta tansiyon hastalarının bile güvenle tüketebileceği bir zeytin tarifi oluyor. Kullandığım tuz iri salamura tuzu. Zeytinimiz tatlandıktan sonra göreceksiniz dibinde de tuzu kalacak. Serin, havadar ve güneş almayan bir bölgede bekleteceğim. Tatlanmaya bıraktığım zeytinimin bugün 1. günü. Bunu aklıma geldikçe karıştırıyorum. Zeytinimde hemen şekil değişiklikleri olmaya başlamış. Sularını dışarıya salmaya başlamışlar. Ara ara devamlı böyle hareket ettirerek tatlanmaya bıraktım. Sıcak suda siyah salamura zeytini kuralı bugün tam 3 gün oldu. Size buradan son halini de göstermek istiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar, zeytinin bayağı renkleri değişmiş, yenecek kıvama da gelmiş. Ben bunları devamlı hareket ettirdim.
Tuzların devamlı zeytinlerime nüfuz etmesini sağladım. Tuzlar zeytini sıkıştırarak acı suyunu salmalarına yardımcı oluyor. Bir tane zeytini alarak tadına bakacağım. Gerçekten yenebilecek kıvama gelmişler. Bayağı içleri de olgunlaşmış. Hafif bir acımtırak tatları var. Acımtırak tadı sevenler için de şu anda yenebilir durumda. Ben bunu kuralı 3 gün oldu. Biraz daha tatlı olmasını istiyorsanız 5 gün ya da 1 hafta kadar da bekletebilirsiniz. Bu kadar tuz koymama rağmen zeytinim tuzunu içine çekmemiş. Tenceremin üzerine süzgecimi aldım. Zeytinimi tuzlarından ayırıyorum. Şöyle sallayarak zeytinimin üzerindeki tuzlar dibe iniyorlar. Zeytinin tadına da baktım. Hiç tuzlu da değil. Gayet güzel. Eğer bunu tansiyon hastalarına da yedirmek isterseniz bu zeytini yıkayıp ondan sonra da kurumaya bırakıp kuruduktan sonra da 0 tuz olacak şekilde oluşuyor. Bu haliyle bile hiç tuzlu değil. Tuzundan arındırılmış zeytinlerimi kaseme alıyorum. Aslında üzerinde birazcık tuz taneleri kalsa bile güzel olacak. Çünkü zeytinimde hiç tuz yok. Sadece tuzlar zeytinimin sıkıştırarak tatlanmasını sağlamış. Bakın arkadaşlar dibindeki tuza. Bu benim kardeşimin tarifi. Gerçekten de çok güzel bir tarif. Mutlaka sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Eğer zeytine ihtiyacımız varsa aylarca beklemesine hiç gerek yok. Benim 5 kiloluk damacana şişelerde yapılmış başka zeytin tariflerim de var. Onlar en az 3 ay bekleniyor. Ama bu zeytin 3 günde hazır. Arkadaşlar görüyorsunuz dibinde tuzlar öylece duruyor. Şimdi bu zeytinimi o kadar güzel ki anlatamam. Zeytinyağı koymadım. Aslında ben zeytinleri dışarıda saklayacaksam zeytinyağı koyuyorum. Daha lezzet veriyor. Bunu dolaba koyacağım için çiçek yağıyla yağlıyorum. 1 çay bardağı kadar yağ koydum. Yağ da zeytinimizi korur ve aynı zamanda da sertleştirir. 3 günde yenebilecek kıvama gelen sıcak suyla siyah salamura zeytin hazırladık. Gerçekten çok güzel oldu. Zeytinlerimi yarımşar kiloluk kavanozlara dolduruyorum. Zeytinlerimi hafif böyle sıkıştırıyorum. Temiz bir kapağımı da sıkıca kapatıyorum. Bir kavanoz daha yapıyorum. 2 tane küçük kavanozumu doldurdum arkadaşlar. Bunu da servis tabağına koyarak yakından göstermek istiyorum. 3 günde yemeğe hazır olan sıcak suyla salamura zeytinimiz gayet bu kadar güzel ve taş gibi de arkadaşlar. Hiç yumuşama da olmadı. Hepsi de aynı. Bunu limon dilimleriyle de süsleyebiliriz. Aynı zamanda üzerine kekik ve toz biber de atarak zeytinimize daha bir değişik lezzet de katabiliriz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olur, videolarımı da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden size de kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler.